Bu videomuzda sizlerle birlikte Pino'da su seviye sensörünün nasıl çalıştığını öğreneceğiz ve sonrasında su seviye sensörümüzden gelen değerlere göre buzzer'ımızdan ses çıkartacağız. Gerekli malzemelerimiz neler? Hemen bakalım. Pino kontrol kartı, USB kablomuz, su seviye sensörümüz, buzzer modülümüz, 9 voltluk pilimiz, pil şapkamız ve 2 tane bağlantı kablomuz. Hemen su seviye sensörümüzün çalışma mantığını inceleyelim. Su seviye sensörümüzün üzerinde plakalar bulunmaktadır. Bu plakaların üzerine su damlaları geldiği zaman plakaların iletkenlik değeri değişmektedir. Ve değişen bu iletken değerlerde bizlere 0 ile 1023 arasında analog çıkış sinyalleri vermektedir. Peki su seviye sensörümüzü Pino kontrol kartımıza nasıl bağlıyoruz? Hemen üzerinde kırmızı renkli bir etiket bulunmakta. Bu da Pino kontrol kartı üzerindeki kırmızı alanlara sensörümü bağlayabildiğimi göstermekteydi. Hemen geliyorum. Bağlantı kablosu yardımıyla sensörüme, sonrasında ise Pino kontrol kartıma takıyorum. Ben 8 numaralı kapıyı seçiyorum. Sizler dilediğiniz kırmızı etiketli kapılardan birini seçebilirsiniz. Şöyle bir inceleme yapmak istiyorum bu arada. 7 numaralı kapı Arduino'da A0'a, 8 numaralı kapı Arduino'da A1'e, 9 numaralı kapı Arduino'da A2 ve A3'e, 10 numaralı kapı da Arduino'da A4 ve A5'e denk geliyordu. Bunu da hemen hatırlatmak istedim. Sensörümü bağladığıma göre artık bilgisayarım ile bağlantısını oluşturabilirim. Bunun için USB kablomu alıyorum. Bilgisayarı takıyorum bir ucunu. Diğer ucunu da Pino kontrol kartıma takıyorum. Ve bilgisayarımdan Arduino programımı açıyorum. Arduino programını açtıktan sonra bağlantımı oluşturmam gerekiyor. Araçlara geliyorum. Kartlardan Arduino Nano seçili mi? Evet seçili. Hemen işlemcimi kontrol ediyorum. Tamam. Ve bağlı olduğu portumu seçmem gerekiyor. Ben de seçili olarak geldi. Bu daha öncesinden bağlantılarımı oluşturduğum için. Bende COM6 çıkıyor. Sizlerde COM3, COM5, COM7 gibi farklı değerler çıkabilir. Bu tamamen Pino kontrol kartınızın bağlı olduğu portun ismi. Evet, bütün bağlantı işlemlerimi yaptığıma göre artık kodlarımızı yazabiliriz. Yazmadan önce hemen setup ve loop bölümlerimiz hakkında da bir hatırlatma yapalım. Setup bölümümüz programın açıldığı zaman başlatıldığı zaman programın bir kere kontrol edildiği yerdi. Buraya bağlamış olduğumuz sensör ve modüllerin output mu input mu olup olmadığını yazıyordum. Şuradaki açıklama satırını hemen siliyorum. Loop bölümü ise benim setup bölümüm okunduktan sonra loop bölümü sürekli olarak çalışan bölümdür. Buradaki açıklama satırını da siliyorum ve artık ben su seviye sensörümden gelen değerleri yazdırmak için, yani seri port ekranıma yazdırmak için gerekli kodlarımız neler, bunları yazmak istiyorum. Öncelikle hemen setup'ın üst bölümüne geliyorum ve su seviye sensörümü bağladığım kapıyı burada belirtmek istiyorum. Int diyorum, su diyorum, eşittir. Hangisiydi? 8 numaralı kapı A1'e denk gelmekteydi. A1 diyorum ve noktalı virgülü koyuyorum. Hemen setup bölümüne geliyorum. Burada ben serial haberleşmeyi başlatmam gerekiyor. Önce onu yapacağım ve sonrasında da hemen sensörümden gelen sensörümün input mu output mu olduğunu belirtmem gerekiyor. Şöyle serial nokta begin serial haberleşmeyi başlat. Hızımı da yazıyorum. Ve aşağıya inip isterseniz hemen üstüne de yazabilirsiniz. Hiç fark etmez. Pin mod diyorum. Benim neydi bu? Su. Neydi? Input mu output mu? Input. Şöyle input diye yazdım. Ve noktalı virgülü koydum. Evet. Şimdi artık tanımlama işlemini yaptıktan sonra su seviye sensöründen gelen değerlerimi benim analog read komutuyla okumam gerekiyor. Hemen okuyalım. Analog read diyorum. Su. Sudan gelen değerleri oku. Okuma işlemini yaptıktan sonra bunu bir değişkene ata. Atayacağın değişken de kafamızın karışmaması için su değer olsun. Su değer diye bir değişkenin içerisine atadı. Bu su değer değişkenimin hemen türünü yazıyorum. Türü de integer. Kafanızın yine karışmaması için ben geriye doğru gelerek adım adım yazmak istedim. Ve daha sonra okuduğum bu su değer değişkenini seri port ekranına yazdır istiyorum. Serial nokta println diyorum. Su değer ve noktalı virgül. Bir kontrol yapalım, aynı zamanda kaydedelim. Su seviye
Şimdi kontrol işlemlerim yapılıyor, çalışma derleniyor diyor. Sonrasında su seviye sensörümüzden değer okuduktan sonra sizlerle bir buzzer'dan ses çıkışı yapalım. Evet, herhangi bir sıkıntı yok. Yükleme işlemini yapıyorum şu anda. Yükleme işlemim de tamamlanmak üzere. Artık seri port ekranımı açtım. Şu an bana 0 gösteriyor. Ben biraz bekleyerek yapmasını istiyorum bunu. Hemen bir delay komutunu ekleyeyim şuraya. Tamam, tekrar yükleme yapsın. Hemen şurada suyum var. Yavaş yavaş içeriye sokacağız ve gelen değerleri okuyacağız. 0 veriyor. Şöyle alayım. Sensörümü gördüğünüz gibi yavaş yavaş içeriye sokuyorum. Değerlerim gittikçe ne yapıyor? Büyüyor. Ve gördüğünüz gibi büyüyor. Hemen çıkartıyorum. Değerlerimin yavaş yavaş küçüldüğünü görüyoruz. Şöyle tamamen sildiğimde ise değerlerim 0'a doğru yaklaşıyor. Evet, sensörüm gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Şimdi seviye sensörümüzden, su seviye sensörümüzden gelen değere göre buzzer'dan bir ses çıkışı verelim. Öncelikle buzzer'ımızı hangi kapıya bağlıyorduk bunu hatırlayalım. Buzzer modülümüzün üzerinde mor renkli bir etiket bulunmakta. Bu da pino kartı üzerindeki mor etiketli alanlara buzzer modülümü bağlayabileceğimi göstermekteydi. Yani 1'den 6'ya kadar olan kapılar benim buzzer modülüm için uygundu. Ben hemen şöyle 1 numaralı kapıya buzzer'ımı bağlıyorum. Hemen gelelim şuradaki tanımlama işlemlerimizi yapalım. Int diyorum. Buzzer eşittir. 1 numaralı kapı Arduino'da 2'ye denk geliyor. Şöyle yazdım. Pin mod olarak buzzer bizim için dışarıya bir ses çıkışı verdiği için output oluyor. Pin modunu da output olarak yazıyorum. Output yazdım. Ve en alt bölüme artık geliyorum. Şimdi buraya eğer komutumuzu yazacağız. Şimdi biz burada ne istiyorduk? Benim suyumun değeri 350 ya da 400'ü 500'ü geçtikten sonra bana sürekli bir buzzer ses çıkışı versin istiyorum. İsterseniz bunu bir baraj kontrolü olarak düşünebilirsiniz. Şimdi benim buraya su seviye sensörden gelen değerimi 500'den büyük olup olmama durumunu kontrol ettirmem gerekiyor. Bunun için de if komutunu kullanıyorum. Şimdi if'in içerisine ne yazacağım? Benim su seviye sensöründen gelen değerimi belirtmem gerekiyor. Bunun için su değer yazıyorum. Çünkü benim güncel olarak su seviye sensörümden gelen değerleri su değer komutu aklımda tutuyordu. Büyüktür diyorum. 450 ise hemen süslü parantezimi açıyorum. Aşağıya indim. Buraya şimdi şunu yazıyorum. Dijital write buzzer. Buzzer'ımı yüksek yap diyeceğim. Ama böyle buzzer'ım dıt 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 yapsın. Yani ses çıkartıp sussun istiyorum. Bunun için hemen delay diyorum. Harflerimi küçülteyim. Sonrasında tekrardan alarm şeklinde yapmasını istediğim için buzzer'ımı low yapmasını istiyorum. Yine burada da yazamadım bir. Beklemesini istiyorum. Şöyle aşağıya geldim. Süslülerimi kontrol edeyim. Bir yanlışlık olmasın diye bakıyorum. Else komutunu yazıyorum. Şimdi eğer değilse yani 450'den küçükse değerlerimde herhangi bir uyarı vermesini istemediğim için tekrardan süslü parantezimi açtım. Kapatıyorum hemen karışıklık olmaması için. Buraya da diyorum ki buzzer'ım bu durumda ne yapsın? Sussun. Buzzer low yani düşük yap diyorum. Şöyle noktalı işareti, noktalı virgülümü unutmuyorum. Evet, ne yaptım ben burada? Hemen buzzer'ımı tanımladım, suyumu tanımladım. Gelen değerlerin input değerinin buzzer'ın ise output olduğunu yaptım. Serial haberleşmeyi başlattım. Analog bir şekilde yani su seviye sensörümden gelen değerimi okudum. Bunu su değer değişkenine atadım. Ekrana su seviye sensöründen gelen değerleri serial print diye yazdırdım bu kod sayesinde. Ve sonrasında
Su seviye sensöründen gelen değerlerim 450'den büyükse buzzer'ımın bir alarm şeklinde yükselip aşağıya doğru, yani çalıp susmasını istedim. Eğer 450'den küçükse değerlerim buzzer'ımın direkt susmasını istedim. Kodlarımızı kontrol ettik. Bakalım bir hata var mı? Tekrar ettim. Şimdi kodları içerisine yüklüyorum kartımın. Yükleme işlemi bittikten sonra seri port ekranını açacağım. Yükleme işlemi bitti. Seri port ekranını açtım. Şu an 20, 19 gibi değerler vermekte. Suyumu alıyorum. Yavaş yavaş. Evet, gördüğünüz gibi buzzer'ım şu anda 450'nin üstüne çıkınca, evet gördüğünüz gibi şu an çalıp susuyor. Şöyle içeriye doğru sokuyorum. Evet, şu an çalıp susuyor. Çıkarttığım andan itibaren şu an gördüğünüz gibi buzzer'ım sustu. Evet, şöyle kurulayım tamamen, değerlerim sıfıra yaklaşsın. Suyumu da alayım. Şimdi bilgisayarımdan çıkartıyorum. Pille çalıştırmak istiyorum. 9 voltluk pilimi alıyorum. Şöyle pil girişi, yani güç girişi bölümüne takıyorum. On off'tan on'a getiriyorum. Tekrardan deneme yapmak istiyorum. Evet, şu an buzzer'ım gördüğünüz gibi çalıp susuyor. Dıt dıt dıt. Çekiyorum. Ve buzzer'ım tamamen susuyor. Evet, görmüş olduğunuz gibi bu videoda sizlerle su seviye sensörümüzün nasıl çalıştığını öğrenmiş olduk. Ve daha sonrasında su seviye sensöründen gelen değerlerle buzzer'ımızdan ses çıkışı yapmış olduk. Sizler de su seviye sensörünü bu şekilde kullanarak bir baraj kontrolü, akıllı branda sistemleri gibi birçok sistemler yapabilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum.